Burası Kosova. Şimdi yepyeni bir ülkedeyim. İlk durağım ise tarihi dokusuyla büyüleyen Prizren. Dar sokakları, taş köprüleri, kalabalık meydanı ve canlı günlük yaşamıyla Balkanların en renkli şehirlerinden biri. Bu videoda hem şehrin tarihi güzelliklerini hem de günlük yaşamın içinden sahneleri göreceksiniz. Herkese Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten soğuk ve yağmurlu bir günden selamlar, sevgiler. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Sizde sabah sahillik sabahlar, akşam sahilli akşamlar. Umarım iyisinizdir. Kosova'ya gidiyorum. Yeni ülkemize gidiyoruz. Prizren'e gidiyoruz arkadaşlar. Prizren. Sabahın saat 7'si. Saat 8'de benim otobüsüm var. Otobüsle Prizren'e geçeceğiz. Şu an hosteldeyim. Böyle göstereyim hosteli son kez. Bu hostelin hem oturma alanı hem de mutfağı. İngiltere'den gelen otobüsler, 2 katlı otobüs. Hostelimin konumu çok güzel bir yerde. Şöyle göstereyim. Skopje Hostel olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Öneriyorum burayı. Öneri ve tavsiye, reklam içermiyor. Çok merkezi bir yerde. Gecelik 9 euro. Hadi gidelim. Arkadaşlar Prizren'e geldik. Ya da Prizren çarşısındayım. Sağ tarafında nehir geçiyor. Eski çarşı arka tarafta kaldı. Ben şu anda hostelime gidiyorum. Bir check-in yapmam gerekiyor. Check-in yaptıktan sonra kendimi dışarı atacağım. Yağmurlu bir hava. Yağmur yağıyordu. Şu an biraz dindi. Dinince hemen kameranın kayıt tuşuna bastım. Tekrardan sizlere özet geçmek istiyorum. Üsküp'ten Priştine'ye ben bilet aldım. Prizren'e bilet vardı fakat saat 4'te vardı. Saat 4'e kadar beklemek istemedim. Sabah saat 9'da otobüs bileti, saat 8'deydi normalde otobüs biletim. Saat 9'a ertelendi. Yani bir saat bayağı gecikme oldu trafikten dolayı. Otobüs geç geldi. Priştine'ye gittik otobüsle. Priştine'den de buraya farklı bir otobüsle geldim. Priştine'ye kadar 10 euro ödedim. Priştine'den Prizren'e de 5 euro ödedim. Şöyle bir şey var arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken bir şey. Online bilet almayın. Online bilet aldığınızda şoför sizi indirebilir. Yani araç dolu diye, araçta yer yok diye 4 tane normal biletli adamı araca alacak diye online bilet alan kişileri, turistleri aşağı indirdi. Siz inin dedi, online bileti olanlar insin dedi. Diğerlerini aldılar arabaya. Yani bilginiz olsun, online bilet almayın, zaten bir gün öncesinden bilet alabilirsiniz. Mesela ben yarın Priştine'ye gideceğim. Bir gün önceden bilet alıyorum veya bilet almanıza gerek kalmıyor. Adam diyor ki saat 1'de, 2'de, 3'te var. Bir saat öncesinden gelip alabilirsin bilet. Bir yarım saat öncesinden gelebilirsin buraya. Buradan direkt şoför de size bilet satabiliyor. Yani direkt şoförden de alabiliyorsunuz bilet. Bilginiz olsun. Benim hostel burası. Şöyle sol tarafta kalıyor. Aynen. Gecelik 10 euro arkadaşlar. 10 euro vereceğim buraya. Bir gece kalırım ya da 2 gece. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Evet. Tamam. Buraya bırakmıyoruz. Hayır, yukarıda da olur. Yukarıda, burada olur. Gösterebilir miyim? Ben YouTube için çekiyorum. Gezdiğim yerleri gösteriyorum böyle. Siz Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Burada konuşuyor açık. Konuşuluyor Türkçe, Üsküp'teki gibi. Üsküp'te de çok konuşuluyor Türkçe, herkes biliyor. Rezervasyonunuz var mı? Evet, Fuat Deri. Siz sonradan öğrendiniz Türkçeyi sanırım. Yok, hayır. Burada doğma büyüme. Aile içinde Evet. Türkçe konuşuluyor. O zaman sizin dede Osmanlı zamanından Evet. buraya gelmeler. Çok memnun oldum. İsminiz neydi? Hayat. Hayat, ben de Fuat. Memnun oldum. Tanışmamız Teşekkür için. ederim. Hostelimin odası böyle arkadaşlar. Şu yatak benim. Burada yatacağım. Hostel güzelmiş ama ya, hostel böyle otantik. Bu ev eski bir ev mi? Evin dış görüntüsü de çok güzel. Şöyle göstereyim size. Ev böyle. Küçük balkonu var yukarıda. Yukarıda özel oda da var. İsterseniz hostelde, isterseniz paylaşımlı odada kalabiliyorsunuz. Dilerseniz de yukarıda da kalabiliyorsunuz. Mahalle arasında tam merkezi bir yerde. Fakat bayağı merkezi bir yerde. Sağ olsun bana kahve hazırlıyor. Geldiğimde de sormuştu ne içersin diye. Çay, kahve diye. Bir daha sorunca kırmak istemedim. Elinize sağlık. Ben kahveyi içip direkt dışarı atacağım kendimi. Gezmeye başlıyoruz. Kosova'nın en tarihi
Osmanlı izinin en çok olduğu yerdeyiz. Prizren'deyiz arkadaşlar. Yani kime sorsam Prizren'i işaret etti. Prizren'e mutlaka gitmen gerekiyor dediler bana. Prizren diğer şehirlere göre çok daha tarihi, çok daha iyi. Gezilecek yerleri var, tarihi bir şehir, daha samimi, daha misafirperverlik var dediler bana. Misafirperverliğin başkentiymiş Kosova'da. Prizren. Dar sokakları gördüğünüz gibi. Tek arabalar bile zor geçiyor. Bir de arabayla insanlar birleşince daha da böyle zorlaşıyor sokak araları. Ben birazcık Türkiye'nin herhangi bir şehrine benzettim. Küçük bir şehrine benzettim. Küçük tatlı bir ilçesini benzettim. Dikkatimi çeken o oldu. Ayrıca dikkatimi çeken arkadaşlar bir diğer şey de Arnavutluk bayrağı çok fazla. Mesela Arnavutluk bayrakları gördüm. Bu da Arnavutların yaşadığını gösteriyor. Burada resmi dilleri Arnavutça ve Sırpça. En çok kullanılan Arnavutçaymış. Ve dikkatimi çeken ikinci şey de arkadaşlar şöyle göstereceğim şimdi size. Kablolar. Şöyle kablolar benim ilk dikkatimi çeken oldu çünkü otobüste geldiğimde dikkatimi çekmişti bu. Örümcek ağı gibi kablolar, her yerde böyle kabloları sarkmışlar, çekmişler. Artık elektrik mi, internet kablosu mu bilmiyorum. Çok genç bir ülke Kosova arkadaşlar. 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiş Kosova. Kosova Balkanlarda yer alan küçük bir ülke ama kültürel olarak en zengin şehri burası. Şu anda bulunduğum Prizren şehri. Para birimleri euro. Euro olarak geçiyor. Ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 2 milyona yakın bir nüfusu var ülkenin. Dediğim gibi 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke. O yüzden genç bir ülke Kosova. Başkenti Priştine. Osmanlı Kosova'da 500 yıla yakın, yani 500 yıl boyunca hüküm sürmüş Kosova'da. Özellikle 1389'daki 1. Kosova Savaşı sonrası başlamış Osmanlı hakimiyeti. Bu 500 yıl sürmüş. 500 yıl boyunca Osmanlı Kosova'da hakimiyetini sürdürmüşler. Kosova'da olmuşlar. Buradaki halkın büyük kısmı Müslüman, çoğunluğu Müslüman insanlar, burada yaşayanlar Kosova'da. Priştine'nin kendine has bir şeyi var. Yani Priştine şehri birazcık Türkiye'nin İstanbul, Ankara şehrine benzetebiliriz. Oraya gittiğimizde zaten sizler de fark edersiniz. Başkentler, yani klasik başkent, büyük yapılar, yeni modern yapılar, gökdelenler çok fazla var mı bilmiyorum ama büyük binalar, yeni binaların olduğu bir şehir, üniversitenin olduğu bir yer. Yağmurlu bir havaya denk geldik ama şu anda yağmur yok. Sakin durmuş. Umarım yağmaz. Ben videoyu bitirene kadar, gezimi bitirene kadar inşallah yağmur yağmaz. Balkan ülkelerini gezdik, gösterdim ve anlattım. Hemen hemen Balkanlardaki ülkelerin, şehirlerin hikayesi aynı oluyor. Çünkü Balkanların neredeyse %90'ında Osmanlı hakimiyeti vardı. Hatta %100 de diyebiliriz. Balkanları kapsadığınızda tüm Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini sürdürmüş. O yüzden arkadaşlar Osmanlı döneminden çok izler var. Hem Türk İslam izleri, Osmanlı yapıları var. Dediğim gibi burada da şu anda bir köprüdeyiz. Bu köprünün ne olduğunu bilmiyorum. Ama karşı tarafta gördüğünüz tarihi taş köprüsü. Buranın taş köprüsü. Tarihi taş köprüsü arkadaşlar. Bu köprüde şu dikkatimi çekti. Kilitler var. Böyle insanlar muhtemelen gelmişler, dilek dilemişler, böyle kilitlemişler. Bu da erkeğin ve kadının ismi olabilir. Sevgililerin yeri arkadaşlar, aşkların. Bence bu köprünün adı Aşklar Köprüsü'dür diye tahmin ediyorum. Aşklar Köprüsü diye geçiyordur bu köprünün adı. Şöyle herkes gelmiş, kilitlerini asmışlar. Bayağı eski kilitler de var. Arkadaşlar nehrin iki yakasını bağlayan Prizren'in simgesi olan taş köprüye geldik. Hemen böyle önümde taş köprü var. Şöyle göstereyim size. 16. yüzyılda Ali Bey tarafından inşa edilmiş bu köprü. 1979 yılında büyük bir köprü tamamen yıkılmış fakat 1983 yılında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiş köprü. Şu anda son halini görüyorsunuz. 1983 yılında yapılan son hali bu şekilde, böyle de duruyor. Ondan sonra restore edilmemiş. Sağlam bir şekilde ayakta kalmaya devam ediyor. Umarım sağlam bir şekilde ayakta kalmaya devam eder. Hemen
köprünün diğer tarafı eski çarşı. Diğer taraf komple şu gördüğünüz böyle bu kısım eski çarşı olarak geçiyor. Osmanlı dönemindeki çarşı. Bu taraf da eski çarşı fakat en çok bu tarafta evler bu taraftan yani başlamışlar. En eski evler bu tarafta. Cami var, Sinan Paşa Camisi. Yukarıda Prizren Kalesi var. Kaleye çıkmaya çalışacağız. Ama öncelikle kaleye çıkmadan önce yemek yemem gerekiyor. Aşağıya oynamaz arkadaşlar. Ben kahvaltı bile yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece su içtim ve kahve içtim. Ondan sonra hiçbir şey yemedim, içmedim. Şu anda Taş Köprü'nün üzerinde yürüyoruz. Buyurun buradan. Bakın arkadaki abiler ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Onlar da Türkiye'den gelmiş. Diyor ki buraya gelmişken buradan köfte yemeden gitmek olmaz diyorlar. Yani burada köfte yemeden gitmeyin arkadaşlar. Buraya geldiğinizde buranın yöresine ait yöresel lezzetlerini yiyebilirsiniz. Köftesi var, çorbası var, ne bileyim böreği var. Ya börek Balkanlarda çok meşhur. Ben Balkanlara adımımı attığım günden itibaren sürekli börekçi gördüm. Sürekli börek duydum. Börekler satılan yerler gördüm ve meşhur börekler gördüm. Gerçekten börekleri çok güzel. Börekle beraber ayran tavsiye ediyorum. Ayran çok güzel oluyor. Şu anda Şadırvan Meydanı'ndayım arkadaşlar. Şu ortada gördüğünüz Şadırvan ve Şadırvan Meydanı olarak geçiyor. Demiştim size zaten videolarımda söylüyorum bunu. Sıkça dile getiriyorum böyle Şadırvan ve çeşme gördüğümde. Şadırvanlar Osmanlı döneminde yapılan çeşme ve şadırvanlar. Buraya gelen insanlar şu sudan faydalansın, içsinler diye yapılıyor. Biliyorsunuz ki esnaflar, ticaretçiler, tüccarlar, buraya gelen giden insanlar sudan faydalansın, içsinler. Hayvanlar da faydalanıyor. Sokak köpekleri, kediler, kuşlar hepsi bu sudan faydalanıyor. Burası aynı zamanda Prizren'in buluşma noktası arkadaşlar. Tarihi çeşme etrafında kafeler var. Hareketli sokaklar, hareketli bir meydan, bir yer, bir lokasyon burası. Her tarafta kafe ve yapmışlar, mağazalar var, restoranlar var, hediyelik eşya satan dükkanlar var. Yani buraya geldiğinizde en çok burada zaman geçireceksiniz. Gerçekten Kosova'da bence en güzel şehir burası olması gerekiyor. Daha Priştine'yi görmedim. Ön yargılı olmamak gerekiyor. Oraya gittiğimde oradan da bahsedeceğiz. Karşılaştırma ve kıyaslama yaparız orada da. Ama böyle bir baktığınızda Üsküp'e biraz benziyor. Evet. Niye Üsküp'e benziyor? Çünkü çok yakın arkadaşlar. 2 saat Üsküp buradan. Zaten Balkan ülkelerin neredeyse hepsi birbirine yakın. Eğer Üsküp'ten buraya gelseydim saat 4'te 2 saat sürerdi muhtemelen. Susadım ya. Şuradan bir su içeyim. Bakalım suyun tadı nasıl, merak ettim. Oh, kötü değil yani. En azından böyle tatsız ve acı bir su değil. Tatlı bir su. Güzel. Fiyatları göstereceğim size arkadaşlar. Fiyatları göstereceğim size. Genel fiyatlara bakacağız. Fiyatlardan bahsedeceğim. Ama benim gördüğüm kadarıyla fiyatlar sanki Üsküp'le hemen hemen aynı gibi. Daha ilk günümdeyim. İlk izlenim. İlk şehirdeyiz. Kosova'nın ilk şehrindeyiz. Prizren'deyiz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz çeşme yani şadırvan 17. yüzyılda Sinan Paşa Camisi'nden sonra yapılmış. Yani bu camiden sonra yapılan bir çeşme şadırvan. Sinan Paşa Camisi. Sofi Sinan Paşa tarafından 1915 yılında yaptırılmış bir cami burası. 19. yüzyıl Kalemişi süslemeleriyle biliniyor buradaki cami. Cami zaten dıştan böyle baktığınızda gerçekten böyle eski bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. Duvarlarda böyle birazcık dökülmeler meydana gelmiş. Meydana gelmiş ama şu duvara baktığınızda bakın şu duvarla biraz daha yakından göstereyim size. Bir de her yerde tika var arkadaşlar. Tika her yere el atıyor. Osmanlı'dan kalan Osmanlı'dan kalan mirasları korumaya devam ediyorlar. 2011-2023 yılında sanırım restorasyon çalışması olmuş. Evet, Sinan Paşa Camisi'nde bir restore çalışması gerçekleşmiş 2011'de 13 arasında. Şöyle bir çeşme var. Daima akıyor sanırım. Kapatabiliyor muyuz bilmiyorum ama kapatamıyoruz. Sürekli akan bir çeşme. Yani belki bu çeşme 1915 yılından beri bu çeşme daima böyle akıyordur diye düşünüyorum, diye tahmin ediyorum. Kosova'nın resmi para birimi euro arkadaşlar. Şöyle eurodan direkt fiyatları göstereceğim sizlere bu şekilde. Ekranı durdurabilirsiniz. Hamburger bir tane 3 eurodan başlıyor. Tost var böyle 2.70'e var. Tost var 1.70'e tost var. Güncel kurla çarpabilirsiniz fiyatları. Her yerde köpek var. Çok köpek varmış burada. Köpekleri özledim ya. Gittiğim yerlerde yoktu mesela. Balkanlarda, Karadağ'da çok yoktu. Karadağ'da kedi çok vardı. Burada köpek daha çok. Bir gözü yokmuş ya.
Gel buraya. Gel, bir gözü yok mu senin ha? Ne oldu gözüne? Doğuştan mı böyle acaba? Oğlum. Çok da temiz görünüyor. Çok da böyle güzel, hani kirli değil. Buna bak, bir de bu köpeğe bak. Bu daha kirli. Hava çok soğuk. Yani ellerim böyle ara ara bir donuyor, çalışmıyor. Sıkamıyorum elleri. Bazen böyle hareket ettirmeye çalışıyorum ısınsın diye ama işe yaramıyor. Ne kadar güzelmiş ya bu sokak. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu mimari yapıda evler benim çok hoşuma gidiyor. Bunu Kastamonu'da da aynı şekilde gördüm. Bir de sanırım Bosna Hersek'te, Mostar'da, orada da gördüm. Özellikle Saraybosna'da da çok vardı. İnanılmaz benim hoşuma gidiyor ya bu tarzda. Kahverengi, beyaz, yapısı güzel. Keşke bütün evler böyle olsa. Bu binalar falan olmasa mesela. Şu yapı bozuyor ama Allah'tan bu yapı bu tarafta yok. Sanırım bu tarafa dokunamıyorlar, sit alanı. Bu tarafta bina falan görmedim. Bina dikememişler. Umarım dikemezler. Yani hiç böyle dokunmasınlar mimari yapısına. Hep böyle kalsın. Arkadaşlar şöyle meydanda bir tane dönerciye geldim. Bakın şurada şadırvan var. Fiyatlar burada bu şekilde. Hamburger 3 Euro'dan başlıyor. Böyle döner var. 3.70 var. 3.70. Şöyle döner var. 4.5. Fiyatlar bu şekilde. Bir tane döner, bir de bir tane güzel ayranından alırım. Hangisi güzel abi? Senin zevkin abi bu ekmek bizim Oo, Türkiye'de dediğimiz o tamam. tombik tarzı ekmekten. Tombik olan. Tombik olan. Evet. Diğeri de normal standart lavaş. Ben tombikten alırım o zaman ya. Tavuk döner zaten. Evet. Buradasın abi. Kaç yıldır buradasın? Ben 5 yıldır buradayım abi. 5 yıl. Maşallah bayağı olmuş. İstanbul'dan mı geldin ha? Yok ben Mersin'den geldim. Mersin mi? Ha, ben de Antep'te oturuyorum. Öyle mi? Mitrovica var, duymuşsundur. Buranın bir kasabası. Evet doğru. Bir 4,5 senede orada çalıştım. Bir tarafı bir tarafı Sırp, bir tarafı şey mi? Aynen öyle. O doğru aynen mu o öyle. ya? Böyle Doğru, köprü doğru. var. Tabii. Köprüde polis var mı? Şu gördüğün köprünün büyüğünü düşün. Evet. Polis noktası var. Bu NATO polisleri bekliyor. O giriş kontrolü mü Hiç oluyor? sıkıntı yok. Düz gidip geliyorsun. Ama onlar sıkıntı olmasın tedbir diye- amaçlı bekliyorlar. Anladım. Şöyle bir tane tombik döner istedim arkadaşlar. Şöyle içi dönerle dolu. Bir tane de yanında ayran. Kendiniz mi yapıyorsunuz bunu abi? Ayranı kendiniz yapıyorsunuz. Ha, kendileri yapıyor bu ayranı böyle. Afiyet olsun. Hayır, buraya geldiğinizde Sinan Paşa Camisi'nin hemen arka tarafından kaleye çıkabiliyorsunuz. Ben buradan böyle kaleye çıkacağım. Kale bayağı yukarıdaymış. Şöyle geçerken şöyle renkli renkli güzel evler gördüm. Göstereyim dedim size. Rengarenk, çok güzel ya. Şöyle yeşile boyamış evi. Bu tarafta da pembe, beyaz. Diğer taraftaki yan evde de onarım, restorasyon çalışması var. Böyle küçük tatlı bir mahalle. Burada kafeler var. İnsanlar burada kahve, çay, bar kafe. Burası bir bar arkadaşlar. Haydi biz yukarı çıkalım. Yolum uzun. Yukarıya çıkınca devam ederiz. Yol bayağı uzunmuş ya. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu arada yaklaşık 230-240 lira verdim yemeğe. Yani 4.70 sent. Haritaya bakayım. Yanlış yoldan gitmeyeyim. Evet, yanlış yoldan gelmişim. Yolun yarısına dahi gelmedim daha. Manzara bu şekilde. Daha da çıkmaya devam edeceğiz. Benim buna alışmam lazım. Çünkü Likya yolunu yürüyeceğim. Buna alışmalıyım. Sonunda kaleye çıktık arkadaşlar. Yerleşim izleri Tunç Çağı'na kadar gidiyormuş. Kalıntılar o yönde. Buradan böyle Prizren manzarasını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Buradan şehri izlemek devasa güzel. Değdi bence. Şehrin yapısına bakın. Çok böyle apartmanlar yapılmamış gibi ama yine de birazcık var böyle araları. Halka açık, ücretsiz bir kale. Ücret ödemeden kalenin içini gezebiliyorsunuz ki zaten kalenin içi pek bir şey yok. Burada bir şey yapmışlar, bir bina yapmışlar ve etrafı böyle surlarla çevrili. Surların böyle sur duvarların kenarında sağa solu izleyebilirsiniz, manzarayı izleyebiliyorsunuz. Şuralarda küçük küçük kapılar var. Onlar kapalı. Giremiyorsunuz oralara. Böyle sadece buraları dolaşıp sağa solu görebiliyorsunuz. Osmanlı döneminde birçok kez onarıldı burası. Bu kale savunma kalesinden, savaş kalesinden daha çok gözetleme kalesi gibi. Şehri gözetlemek, gelen düşmana karşı önlem alma kalesi. Çünkü bu kaleyi fethetmek birazcık zor gibi görünüyor. Ya buraya genellikle insanlar yazın, özellikle yazın, kış ayında çok keyifli olabileceğini düşünmüyorum kış ayında. Çok soğuk şu anda. Yani şehir zaten aşağısı soğuk. Burası
daha fazla soğuk, yani inanılmaz bir soğukluk var şu anda. Ellerim dondu benim. Yaz ayında gün batımını izlemek için çok güzel bir yermiş burası. İnsanlar yazın buraya çıkıyor. Gün batımını buradan izliyorlar. Şöyle gün batımını kaçırdık fakat yine de manzara bence çok güzel. Yükseklik olarak sanırım 600 metre yüksekteyiz biz. Bakın insanlar çıkarken zigzag çekerek çıkıyorlar. Ben de öyle çıkıyorum arkadaşlar. Gerçekten öyle daha kolay oluyor. Ben bunu şöyle söyleyeyim size, o zigzag olayını fizik bilen eşeklerden öğrendim. Yemin ederim size. Ben onu İran'da eşeklerden öğrendim. Eşekler yokuş aşağı indiklerinde zigzag çekiyorlardı, iniyorlardı. Çıktıklarında da öyle çıkıyorlardı. Ben onlardan fizik dersi aldım. Çıkarken denedim. Hiç yorulmuyorsunuz. Düz çıkmaktan daha bir tık daha kolay oluyor. Caminin hemen yanında, arkasında, hatta caminin hemen arkasında küçük böyle bir çarşı var. Çarşıda insanlar hediyelik eşyalar satıyor. Burada hediyelik eşya dükkanları var, küçük küçük. Hatta caminin avlusunda diyebilirim. Burası caminin avlusu sanırım. Arka tarafta kalıyor. Böyle hediyelik eşyalar var. Gelip buradan hediyelik eşya satın alabiliyorsunuz. Şöyle hediyelik eşyalara bakalım. Şöyle şişe yapmışlar. İçinde gemi var. Titanic gemisi. Yanında buzdağı var arkadaşlar. Çok eğlenceliymiş ya böyle. Evet, Titanic. Evet. Ama batmıştı. Bu batmayan gemi. Bu batmayan gemi arkadaşlar. Titanic gemisi batmıyor. Yani Titanic gemisi battığından dolayı batmayan gemi yapmışlar. Filmi izleyenler bilir. Ben çocukken izlemiştim filmi. Kolay gelsin size. Türkçeyi nereden biliyorsunuz? Arnavutsun ama Türkçeyi biliyoruz. Arnavutsunuz değil mi siz? Arnavut. İsminiz ne? Bilgi. Bilge Hanım. Ben de Fuat. Türkiye'ye hiç gittiniz mi? 20 sene evvel gittim savaşta. 20 sene önce. Savaş vardı. Evet. 26 sene önce. Oldum 26 yaşında, Türkiye'de doğdu o zaman. Evet. 26 sene evvel. Hangi şehrine gittiniz? İstanbul'da Avcılar. İstanbul'da kaç sene kaldınız? Valla 2-3 ay en çok kaldık. Daha fazla. 2-3 Savaş. ay. Evet. Ha, çok kısa mı sürdü? Kısa sürdü. Ha, Savaş 3 ay bitti, sürdü. Ondan sonra yerimize döndük. Bu buralısınız. Evet, buralar Prizrenli. Prizrenli. Evet. Buradan oraya gittiniz. Sonra 3 ay sonra geri geldiniz. Evet. Siz bakıyorsunuz buraya. Yani ben burada işçi. Hı hı. İş. Burada çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyorum Evet, burada. evet. Şöyle bileklikler var. Bileklikler alabiliyorsunuz bu şekilde. Bakın şöyle heykel var. Kimin bu? Messi. Messi heykeli. Güzelmiş ama ya. Şöyle bırakalım. Burası komple böyle hediyelik eşyacıların olduğu yer. Buraya gelen turistler buradan hediyelik eşyalarını alıp gidiyorlar. Ben burayı fark etmedim yukarı çıkarken. Bakın böyle bir şey de var. Bir kafe de var. Sanırım burada tatlı, kahve vesaire içebiliyorsunuz. Konak. Aynen, konak yazıyor. Caminin hemen arkasında. Avlusunda diyebiliriz ya. Burası avlusu oluyor caminin. Gezilecek yerlerden daha çok burada zaman geçirmek çok keyifli oluyor. Taş köprünün üstünde oturup çocukları izliyorum. Burada çocuk darbuka çalmaya çalışıyor. Yarım saatten beridir izliyorum. Darbuka çalmaya çalışıp para topluyor. Böyle kazanıyor. Çocuk belki 8 yaşında, 7 yaşında falan. Kaleden aşağı indim. Buraya geldim. Böyle gün batımını bekliyorum. Aslında biz yukarıdayken gün batmamıştı. Bulutlardan dolayı güneşin battığını düşünmüştüm. Fakat batmamış daha. Cami var. Camiyi görebilirsiniz. Taş köprü görürsünüz. Meydan var. Şadırvan var arkadaşlar. Sizlere gösterdiğim şeyler bunlar. Prizren'de bunlar var. Bir de Prizren'de sucuk da çok meşhur. Buraya geldiğinizde mutlaka sucuk almanız gerekiyor. Kuru sucuklar var. Kurutulmuş böyle etler, sucuklar oluyor. Mesela bir tane abla Üsküp'ten buraya sucuk için geldi. Türkiye'ye dönecek yarın. Sucuğu aldı, öyle gitti Üsküp'e geri. Oradan Türkiye'ye girecek. Türkiye'ye dönecek. Buranın sucuğu çok güzel dedi bana. Oradan biliyorum ben. Bu şekilde farklı bir ambiyansı, bir atmosferi var. İnsanlar burada kafelerde oturuyorlar, terasta oturuyorlar. Hava güzel. Yağmurluydu, yağmur yok şu anda. Hafif böyle güneş var. Gün batımına yaklaşıyoruz. Kendisi Türkiye'ye gitmiş, Türkçe de biliyor. Nasılsın abi? İyiyim elhamdülillah iyiyim. Enerji çok güzel ya. Elhamdülillah. İsim neydi abi senin? Birlik. Birlik. Evet. İstanbul'a, Türkiye'ye gittin. Türkiye'ye gittim Hacca 2008'de. Orada durduk Gaziantep'te. Namaz kıldık. Evet. Kalede güldük. Halı fabrikası vardı. Evet. Hepsi orada şaştım ben. Fabrikadan mı? Fabrikadan. Halı fabrikası. Halı fabrikası Ne zaman gittin Türkiye'ye? 2007'de. 2007. Evet. Hacca gittim o vakit. Orada
Adana'dan gittik Saudika Arabiya, Evet. Suriye, Yordan hem Oo, Saudika. Suriye'ye gittin. Suriye'ye gittik ama savaş da başlamamıştı. Evet. Biz aslında dündük o vakit başladı. Güzel miydi orası peki? Suriye mi? Evet. Çok güzeliydi. Vallahi. Çok. Orada Hamas'ta Damask mı? Bizim hocalarımız çok vardı orada. Şam'da. Evet. Şam'da çağırdılar bizim. Ya bunlar korkarlar olanlar terörist. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Bizim kasabamızda 3 dil konuşuyoruz. Türkçe, Arnavutça ve Boşnak dili. Burada Prizren'de. Türk televizyonu seyrediyoruz. Daha ne diyeyim? Arnavutça okula gidiyoruz. Evet. Ama evde Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Aile, anne, baba. Hep annem babam rahmetli oldu. Teşini Allah rahmet yemekteyiz. eylesin. Yemekteyiz ve 8'de onu Evet. seyrediyoruz. Ben daha çok din dizileri. Hangisi? Hangi dizi? Hangi dizi izliyorsun? Fatih. Fatih TRT1'de. TRT1'de evet kardeşim. Orada. Çarşı sadece karşı tarafta ibaret değil. Köprüden karşıya geçtiğinizde böyle güzel kafeler, restoranlar, kıraathanelerin olduğu yere çıkıyorsunuz. Hem de sokak da çok güzel. Burası normalde sıradan bir mahalleydi eskiden. Ama böyle kafe açmışlar evlerin altına. Tatlı tatlı kafeler var. Bakın bu kafe benim çok hoşuma gitti. Kafe restoran burası. Şöyle hediyelik eşya satan küçük tatlı bir dükkan var. Bu şekilde. Esnaflar var. Abi çok samimi ya. Buradaki insanlar gerçekten çok samimi. Burada ayrıca o Balkanlarda nargile de çok yaygın. Ben gittiğim ülkelerde hep nargile gördüm. İnsanlar nargileyi seviyor burada da. Şöyle karşı tarafta benim hostelimin bulunduğu taraf bu taraf arkadaşlar. Böyle dar sokaklar, taş evler, Osmanlı evleri burada da devam ediyor dediğim gibi. Burada da küçük bir meydan var. Orada da aynı şekilde kafe var, restoran var. Etrafımızda hep full oteller, hosteller var. Ve nehir kenarlarında kafeler var. Diğer tarafta yol geçtiğinden dolayı diğer tarafta yok ama bu tarafta full kafe var. Burada yürüme yolu arkadaşlar. Nehir boyunca aşağı kadar yürüyebiliyorsunuz. Ve aşağılara kadar full böyle restoran, kafeler varmış. Ben de böyle aşağı kadar yürüyorum. Sağa solu görmek için. Sokaklar da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Yani Arnavut kaldırımlı sokaklar. Geldik, gördük. Sizlere gezilecek yerleri gösterdim. Buraları gösterdim. Hem ben de görmüş oldum. Yukarıdan kaleden şehri gördük. Gayet güzel bir manzarası var. Ama yazın geldiğinizde kesinlikle kaleye çıkmanız gerekiyor. Yani kaleye çıkmadan hiçbir şey anlamazsınız. Yazın kaleye çıktığınızda akşamüstü. Bir gün batımından bir saat önce çıkın. Çekirdek, kola vesaire almayı unutmayın. 2 kişiyseniz çok keyifli olabileceğini düşünüyorum. Yani düşünsenize şuradan oturuyorsunuz orada. Çekirdek, kola yapıyorsunuz. Gün batımını seyrediyorsunuz. Bence harika olurdu. Çok soğuk olduğu için çok duramadım. Yani böyle bir 15 dakika falan durdum, sizlere anlattım ve sonradan aşağı indim yavaş yavaş. Birkaç gündür videoları editlemiyorum. Bayağı aksattım işleri. O kadar yorgun oluyorum ki sabah akşama kadar geziyorum, video çekmeye çalışıyorum. Sizlere kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Hem geziyorum hem de böyle, ama gezerken de gerçekten keyif almam gerekiyor. Gezerken keyif almadığım zamanlarda video çekmiyorum arkadaşlar. Size bunu yansıtmıyorum ama ben mesela gezdiğimde tatsızsam, zevk almıyorsam, bir tadı tuzu yoksa ben videoyu yarım bırakıyorum, siliyorum, hostele dönüyorum veya kapatıyorum kamerayı, kendim geziyorum. Eğer o videoda çok enerjiksem bilin ki bir önceki videoda deşarj olmuşumdur. Bu videoda biraz enerjik olmayabilirim. Biraz böyle yorgunluk olabilir. Sabah saat 6'da uyandım. 7-7.30'da otogara vardım. Otogardan da işte 3-4 saatlik bir yol geldim buraya kadar. Hemen şehri keşfetmeye başladım. Beraber şehri gezdik. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı vermeyi unutmayın. Buna çok ihtiyacım var. Bakalım bir sonraki videolarda neler olacak bilmiyorum. Kosova'da sizlere içerik üretmeye çalışacağım. Farklı şeyler göstermeye çalışacağım, gayret edeceğim. Çok bir şey yok ama ben Fuat Diri arkadaşlar. Belki bir şeyler çıkar ve görmek istediğiniz şeyleri gösteririm sizlere. Haydi hoşça kalın. Allah'a emanet olun.